Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Dolphin. Türkiye'de fabrika kurarak yatırım teşviki alacak BYD'nin hali hazırda Avrupa'da satılarak çok beğenilen uygun fiyatlı otomobili Dolphin. Türkiye'ye gelecek otomobiller arasında fazlasıyla dillendiriliyor. Peki Dolphin gerçekten Türkiye'deki otomobil ihtiyacına bir cevap veriyor mu? Fiyatıyla, özellikleriyle, tasarımıyla gerçekten bizler için yeterli mi? Yeni BYD Dolphin'e dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeden hemen önce aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı ve hemen yan tarafındaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın. Birazdan detaylarına ineceğiz ama Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Dolphin ilk kez 2021 yılında yollara çıktı. Hatta size şöyle bir de bilgi vereyim. Çin'de aslında A ile B segment arasında bir yerlerde olan Dolphin, Avrupa'ya pazarlanınca biraz daha boyu uzatılmış ve C segmentine yerleşmiş. O yüzden B ile C segmenti arasında bir otomobil diyebiliriz kendisine. Tasarımcısı da bir hafta önce kendisini yakından tanıdığımız E2'nin de tasarımcısı olan Wolfgang Egger. Yeni BYD Dolphin'e önden baktığımızda göze garip gelen bir tasarım görüyorum. Yani bu otomobilin böyle yeni mi yoksa yıllardır yollarda mı olduğunu anlamak biraz uzun sürüyor. Bunda artık otomobillerin neredeyse tamamında kullanılması durdurulan bu kromaj izlenimi veren LED panjur ve far çerçevesinin payı büyük. Farlar da o geçmişin otomobil kültürü olan daha kare formunda olunca biz de onu sanki çok uzun yıllardır tanıyormuşuz hissine kapıldık. Bunda tasarımcısının Avrupalı olup Audi, Volkswagen, Seat gibi markalarda da çalışmış olmasının yine payı büyük. Hafif minivan atmosferindeki kaput eğimiyle bu üzerinde BYD logosunun olduğu panjur hoş görünüyor. Tamponsa biraz daha güncel olmuş. Burada üzerinde hemen bir kamera ve park sensörlerini görüyoruz dostlar. Bunlar güvenlik ve teknolojileri hakkında bize ipucu veriyor. Gayet sade, minimal ve şehirli görünen ön tasarıma bizden bir tam puan, anasının ak sütü gibi gider. Yeni BYD Dolphin'in profil tasarımı ön taraftaki o mamur duruşu destekliyor. Profile geçince yine bu segment arabalarda sanki çok uzun zamandır görmediğim bir şeyi gördüm. A sütunu kelebek camı. Bir dönem oldukça popülerdi. Sonrasında kayboldu bu cam. Dolphin de geri dönmüş. Açıkçası bunu görmek onun ekonomik şehir arabası imajına biraz daha olumlu bir katkı sunmuş. Hemen şarj depo kapağı da sağında duruyor. Aynalarımız da afilla öyle basit bir ayna değil. Çamurluktan arkaya uzanan omuz çizgisi kapı kollarının üzerinden geçiyor. Kapı kolları da güzelmiş. Jantlar ve bu marşpiyel benim fazlasıyla dikkatimi çekti. 205-50-17 inçlik bu jant lastik kombinasyonunun boyutları hem tasarımın çok albenili olmasını sağlamış hem de menzil konusunda yere biraz daha az sürterek daha uzun menzil mesafesi sağlar. Ki zaten menzili öğrenince de eminim çok şaşıracaksınız. Onun dışında profil bizden geçer notu aldı. BYD modellerinin en sevdiğim kısımlarından arka tasarımda da Dolphin yine yapmış yapacağını. Arkaya doğru geçerken D sütunu üzerinde belki ön panjurun içinde fark ettiniz ya da etmediniz ama bu kaplamanın aynısı vardı. Biraz daha hareket katan bu detayla birlikte arka tasarıma geçerken şapka gibi spoiler'a bir asker selamı çakalım. Camın büyüklüğü ideal. Üzerinde sileceği de var. Bizim için önemli biliyorsunuz. En sevdiğim yeri ise şüphesiz stoplar. Stopların bu birbiri içine geçen hareketli tasarımı ve bunların gündüz ledi olarak kullanılıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Tek parça halindeki bu stopların içine 3 boyutlu şekilde Build Your Dreams yazılmış. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu BYD'nin açılımı dostlar ve hayalini inşa et anlamına geliyor. Bagaj kapağı gayet sade. Açma yeri de böyle altta. Öndeki tampona benzer bir arka tamponun olduğu burada plaka boşluğu da difüzörün üstüne yerleşmiş. Vallahi ben bu tasarımı beğendim dostlar. Siz ne dersiniz? Boyutları bir de çok merak ediyorum. Bakalım uzatılarak C hatchback yapılan Dolphin gerçekten dediklere kadar C segment olmuş mu? Yeni BYD Dolphin 4290 mm uzunluğunda, 1770 mm genişliğinde. Bu aynalar hariç. Aynalarla 2012 mm ve 1570 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Sahi dedikleri kadar varmış ya o. Dingil mesafesi ise 2700 mm ile iç mekanda bize güzel bir yaşam alanı vaat eder. Bir otomobilin en fazla vakit geçireceğimiz kısmı kesinlikle iç mekanı. Peki yeni BYD Dolphin iç mekanda bize neler vaat ediyor dersiniz?
Kapıları açmadan hemen önce aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı ve yandaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Hadi şimdi bir göz atalım bakalım yeni Dolphin'e. Artık şuna bir kanaat getirdim. Şu an Türkiye'de satılan Atto 3'ü hatırlayalım. Kapı içinde gitar benzetmesi vardı. Geçen videodaki E2'nin de böyle halka şeklinde bir kapı açma kolu vardı. Dolphin de kapı açma kolunu böyle garip bir şekilde koymuş. Yani şu kapı işleri her BYD modelinde ayrı bir sürpriz, ayrı bir heyecan. Kapılardan geçip de şöyle koltuklara bakınca ama bu ne ya? Gerçekten dışarıdan bakınca görünen o uysal aile arabası havasından şu koltuklara geçince spor, vahşi bir araba kıvamına geldi. Bu spor ve elektrikli koltuklara oturduğunuzda ise ellerinizin arasında diğer BYD modellerinde de görmeye alışkın olduğumuz bu 3 kollu direksiyon simidini bulacaksınız. Diğer videolarda da söylediğim şekilde gayet kullanım rahat görünen, etine dolgun bu direksiyon üzerinden araçla ilgili her şeyi anlık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Dev ekranlara alışınca bu biraz ufak geldi değil mi? Konsol tasarımı yine fazlasıyla estetik bu arada. Böyle dalgalar, piyano siyahı detaylarla burası her zamanki gibi çok iddialı. Direksiyonun arkasında 5 inçlik bir dijital gösterge ekranı duruyor dostlar. İşlemin ön planda olduğu bir ekrana fazla söz yok. Bizim asıl olay konsolun ortasında. 12.8 inç büyüklüğüyle üzerinden kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth bağlantılarının yapılabildiği bu ekranın konumu güzel. BYD klasiği dikey ya da yatay olma özelliği de mevcut. Segment fark etmeden bu özelliği arabalarına koyması da BYD'nin krallığından ileri geliyor. Ekranın dokunmatik hassasiyeti olsun, menüleri olsun, tasarımları ve çözünürlüğü olsun gayet kaliteli. 360 derece kamerası da çok iyi çalışıyor. Bu özelliği zamanında bir kez dahi olsun kullandıysanız nasıl bir kolaylık sunduğunu çok iyi bilirsiniz. Yalnız ekranın iki kenarındaki havalandırma çıkışları da renkleriyle, tasarımlarıyla sanki hoparlör gibi duruyor. Aşırı detay ve şık olmuş vallahi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Konsolun aşağısına doğru inerken sanki böyle bir de ne denir buna? Kase gibi tasarımıyla kablosuz şarj standı ve küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan koymuşlar. Vites kolunu görebiliyor musunuz? Hemen buraya yerleştirilen vites kolu tasarımın ince detaylarından olmuş. Bu da bizden tam puanı kapar. Devamında da hızlı ayar tuşlarını koymuşlar. Bu konsol çift katlı gibi alt kısmında da yine derin bir saklama alanı koymuşlar dostlar. Işıklı ve sürgülü kapaklı olan bu alanda USB bağlantı noktaları ve 12 volt soket girişi bulunuyor. Arkaya doğru vites kolu vesaire olmayınca da 2 adet bardaklık elektronik park freni ve yine derin bir saklama alanı daha koymuşlar. Onun dışında iç mekanın genel atmosferi çok başarılı. Gerçekten böyle insanın içine sine sine binilir bu Dolphin'e. Işıklı makyaj aynalarımız da var. Bakalım arka koltuklarda neler var. En az ön kapılarda olduğu kadar karizmatik ve estetik olan kapılardan arka koltuklara doğru geçerken şu kabinin manzarasına bir kez daha bakalım. Koltuklar gayet geniş ve konforlu gözüküyor. Bu renk kombinasyonunu da beğendim. Buna karşın orta konsol üzerinde herhangi bir havalandırma çıkışı vesaire koymamışlar. Onun yerine burada küçük eşya gözü ve hemen altında USB bağlantı noktası konumlanmış. E2'de olduğu gibi tek parça halindeki ön koltuklar manzarayı biraz bölse de şaft tünelinin olmayışı bizden geçer notu alır. Panoramik cam tavanda opsiyonel şekilde üst paketlerde bulunuyor dostlar. Ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma da mevcut. Peki C segmentinde mücadele edecek olan yeni Dolphin'in bagaj hacminde bizi neler bekliyor? Bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 345 litre hacim sunulurken arka koltukları yatırdığınızda bu hacim 1310 litreye çıkıyor. C-hatchback deyince akıllara gelen Golf'in bagaj hacmi 375 litre. Bagaj konusunda da Dolphin sınıfı geçer. Çinli otomobil olmasının hakkını veren güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleriyle Dolphin bizden geçer notu alır. Türkiye'de bu nasıl olur bilmiyorum ama yeni BYD Dolphin'in şu an satışta olduğu Hollanda'da 6 yıl 150 bin kilometre boyunca garantisi mevcut. Garanti sadece bununla bitmiyor. Eko ve elektrikli motorun garanti süresi 8 yıl 150 bin kilometre. Bataryalarsa 8 yıl 200 bin kilometre boyunca garantiye tabi. Böyle bir şeyin kesinlikle ülkemizde de olması gerek dostlar. Bu mallarına ne kadar çok güvenildiğini bize kanıtlarken elektrikli arabaların ikinci el piyasasındaki değerini de biraz daha korur. Güvenlik konusunda Dolphin gerçekten göz dolduruyor dostlar. Euro NCAP tarafından yapılan testlerde yetişkin korumada %89, çocuk korumada %87, yaya korumada %85 ve güvenlik özelliklerinde
%79'la 5 yıldız alan Dolphin böyle bir sayfa dolusu özelliğe sahip. 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici ki bu özellik sizin gaza ya da frene basmanıza da izin vermeden dur kalk ilerleyebiliyor. Önden çarpışma önleyici, şeritten sinyal vermeden ayrılmanız halinde sizi sesli şekilde uyaran şerit takip asistanı, trafik işaretlerini tanıma sistemi, yokuş kalkış ve efsane özelliklerden yokuş iniş desteği, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarını size gösteren kör nokta uyarı sistemi ve tescilli güvenlikle yolunuza devam edeceksiniz. Ülkemizde tercih edilme konusunda en büyük kriterlerin başında gelen motor özellikleri, menzil seçenekleri ve fiyatıyla BYD Dolphin geçer nota alır gibi. Belki daha önceden bilmiyordunuz ama Dolphin tamamen elektrikli bir araba dostlar. Hatta segmentine göre de gayet güçlü bir araba. Üzerinde bulunan 60.4 kWh hacmindeki bataryalardan tam tamına 150 kW yani 204 beygir güç, 310 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e bir C-hatchback için iddialı olacak şekilde 7 saniyede çıkan Dolphin 100'den 0'a 41.6 metrede durabiliyor. Maksimum çıkabildiği hızsa 160 km/saat. 60.4 kWh'lik bataryaları ev elektriğiyle 6,5 saatte sıfırdan 100'e doldururken DC hızlı şarjda %30'dan %80'e 29 dakikada, %10'dan %80'e 40 dakikada dolum yapıyor. Menzil ise 427 km kombine olurken maksimum 559 kilometreye kadar çıkıyor ki bu gerçekten efsane bir değer. Merak edenler için 100 kilometredeki ortalama enerji sarfiyatı da 15.9 kWh. BYD'nin batarya konusundaki uzmanlığı da işin içine eklenince Dolphin her anlamda fazlasıyla iddialı olacağı benziyor. Tabi burada en önemli kıstaslardan biri de fiyat. Yeni BYD Dolphin şu an Hollanda'da vergiler hariç 28.500, vergiler dahil 35.500 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yani ortalama 30.000 dolar civarında diyebiliriz. Ne dersiniz? Sizce yeni BYD Dolphin ülkemizde kaç bin liradan satışa çıkar ve şansı rakiplerine göre yüksek olur mu? Yorum sizde. Yeni BYD Dolphin'e dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben yeni Dolphin'i beğendim. Açıkçası ülkemiz için de uygun modellerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Elbette burada fiyatın çok önemli bir faktörü var. Umarız fiyat konusunda da bizi üzmez ve yine ülkemizde üretilecek modeller arasına girer. Peki siz yeni BYD Dolphin hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Dolphin hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.